Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yine çok sağlıklı, ayrıntılı ve çok da lezzetli bir video ile karşınızdayım. Sirkenin lezzetlisi olur mu demeyin. Benim yaptığım usulde yaparsanız hem yumuşak içimli, hiç midenize dokunmayan hem de çok sağlıklı bir elma sirkesi yapacaksınız. Ben 3 kilo elma kullandım. Şimdi gördüğünüz gibi suya koydum elmaları ve 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave ediyorum. Ben pazardan organik ilaçsız diye aldım elmalarımı ama yine de biraz karbonatla güzelce kabukları temizlensin. Herhangi bir atık varsa onları giderelim istedim. Bir 20 dakika beklettikten sonra elmaları tek tek yıkıyorum. Kanalımda daha önce de yaptığım birkaç elma sirkesi videom var. Onlara denk gelmiş olabilirsiniz belki. Bu son yaptığımı da çekeyim istedim. Hepsini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum çünkü. Şimdi elmalarımı gördüğünüz gibi küp küp doğrayacağım. Ben çekirdek ya da kabuğunu ayırmıyorum. Sadece saplarını ayıklayıp ya da böyle kararmış bir yerleri varsa onları mutlaka ayıklayalım, zaten küflendirir sirkemizi. Kavanozun yarısından fazlası kadar elmayı küp küp doğradım ve doldurdum. Şimdi daha çabuk fermente olması için ve demin de söz ettiğim gibi yumuşak içimli olması için 2 yemek kaşığı dolusu doğal bal ilave ediyorum. Eğer balınız yoksa şeker ya da bir şey koymanıza da gerek yok. Sadece işlemi biraz daha çabuklaştırıyor tatlı bir şey ilave etmek. Ve gerçekten sirkeyi mideye dokunmayacak, yumuşak içimli bir hale getiriyor. Sirke anısı olanlar tabii ki sirke anısı kullanabilirler. Ben yine organik bir elma sirkesi kullandım. 1 çay bardağı koyuyorum. Bu 4 litrelik büyük bir kavanoz. Elinizde hangi doğal sirke varsa yeni yapacağınız sirkeyi onunla kurabilirsiniz. Yani üzüm sirkesi, alıç sirkesi hangisi varsa elinizde onu kullanabilirsiniz bu sirke yapımında. Daha doğrusu bütün sirke yapımlarında. Biraz boşluk bırakacak gibi içme suyuyla doldurdum. Karıştırmaya yer olsun. Şöyle 3-4 parmak kadar bir boşluk kalsın. Şimdi bir 3 litrelik daha bir kavanozum var. Ona da aynı şekilde elmaları doğradım ve bal ilave ediyorum. Sirke yapmak o kadar zevkli ki, üstelik her gün strese girmenize gerek yok. Oldu ki 1-2 gün karıştıramadınız, tekrar karıştırın ve devam edin. Önemli olan, biraz sonra daha da ayrıntılı anlatacağım, yukarıda kalan elmaların küflenmemesi. İkinci kavanozu da suyla dolduruyorum. Biraz önce gördüğünüz gibi yine bal ve sirke ilave ettim. 1 çay bardağı kadar yine buna da sirke koydum. Az kalmışsa elinizde yarım çay bardağı o kadar da koyabilirsiniz. Her şekilde sirkeniz olacaktır. Elmalarınız yeter ki doğal olsun, çürüksüz, temiz olsun. Her şekilde olacak sirkeniz, hiç merak etmeyin. Şimdi ya benim gibi bir tülbentle ya da hava alan güzel temiz bir bezle kapatabilirsiniz. Hatta temiz rulo havluyla da. Kestiğim tülbent parçasıyla kavanozu kapattım ve üzerine lastik geçiriyorum. İçine herhangi bir şey kaçmaması lazım ki tertemiz, küflenmeyen, böceklenmeyen, pırıl pırıl sirkelerimiz olsun. Şimdi ben sık sık video çekeceğim sizler için. O yüzden karanlık bir yere koymadım. Mutfak tezgahında şu anda ama karanlık durması için de gördüğünüz gibi kalın bir sofra beziyle örttüm. Şimdi sabah akşam, bazen de günde bir karıştırmaya başlıyorum. Elimin altında olması bu yönden de iyi oldu. Aklıma geldikçe karıştırdım sirkemi. Bu elmaları ben Balıkesir Ayvalık'tan Altınova pazarından aldım. Oldukça posalı bir elmaymış ama satıcının dediği gibi gerçekten organik elmalar. Oradan eve getirdim ve sirkemi yapmaya başladım. Hemen ertesi gün sirkenin suyu gördüğünüz gibi köpürmeye başladı.
Bu bir gün sonrası. Arada böyle aşağı iterek ya da karıştırmaya çalışarak alt üst edelim. Söylediğim gibi burada bir amacımız da elmaların yukarıda çürümemesi ve de sirkeye hava aldırmak. Biz karıştırdıkça oksijenleniyor ve işler daha kolaylaşıyor. Video çekimi için sık sık açıyorum üzerlerini. Lastikle uğraşmayayım diye şimdi bir gördüğünüz gibi kağıt havlu serdim ve yine karartıyorum sirkelerimi. Karanlık yer diyorum ama şu çok önemli bir nokta. Karanlık derken hava almayan yer demek istemiyorum. Mutlaka sirkelerimiz güneş görmeyen, direkt güneş görmeyen ama hava alan bir yerde olmalı. Daha önceki videolarımla sirke yapan üflendi diye yazanlar oldu. Mutlaka havasız ve nemli bir ortama koymuşsunuzdur. Birincisi meyvelerimiz çok temiz olacak, suyumuz tertemiz olacak ve ikincisi de ortam koşulları. Karanlık ama dediğim gibi hava alan bir yer olmak zorunda. O yüzden üzerine de hava aldıran bir tülbent koyuyoruz ya da bez. Bol bol karıştırın, hiç zarar gelmez. Öğretmenlik de yapmış biri olarak ben size madde madde özetleyeceğim bunları. Birincisi ne yaptık? Kurduk. Meyveleri doğrayarak suyunu, sirkesini, balını koyarak kurduk. Şimdi ikinci aşamada bu karıştırma işlemlerini yaparak meyvelerin aşağı çökmesini bekleyeceğiz. Benim bu sirkemde tam 3 haftada bütün meyveler aşağı çöktü, bütün elmalarım. Şimdi bakın karıştırıyorum. Bir kısmı yukarıda kalıyor, bir kısmı artık çöküyor. Hepsinin çökmesini bekleyeceğiz. Bu da sirkenin ikinci aşaması. Adım adım ilerliyoruz. Çok zevkli, sonuç mükemmel olacak. Çok bol da sirke oldu bu yaptıklarımdan. Bakın yakından da göstereyim çöken meyveleri. Dediğim gibi meyvenin cinsine göre bu çok posalı, farklı bir elmaydı. Bazı sirkelerimde bu kadar elma posası oluşmadı. Elmaların neredeyse tamamı dibe çökmeye başladı. Şimdi yine tülbenti lastikle sımsıkı kapatacağım. Bakın artık çöktü meyveler. Çünkü sirke sinekleri gelmeye başlarsa içeriye larva bırakmasınlar. Minik minik kurtlar oluşur. O da tadını kaçırır sirkemizin. 1-2 gün içinde çöktü ya meyveler. Baktım sirke anası ufak ufak oluşmaya başlamış. Çok kolay ilerleyen, çok verimli bir şey elma sirkesi yapmak. Hiç zor değil. Bu da 3. aşama. Kurduk, karıştırarak meyvelerin çökmesini bekledik. Şimdi sirke anası oluşuyor. Artık karıştırmak yok. Fazla yerinden bile oynatmayacağız. Sirke anası rahatlıkla dağılmadan oluşsun ve kalınlaşsın diye. Şimdi artık karanlık, pek güneş görmeyen bir yere koyuyorum ben sirkelerimi. Ana oluşumunu bekleyeceğim. Evet, bu gördüğünüz arkadaşlar sirke sinekleri. 1-2 gün sonra gelmeye başladılar. Çok uzun durmadılar. Sakın gözünüz korkmasın. Saat 12-1 gibi çektim ben bu kareleri. Akşamleyin gitmişlerdi. Bu sineklerden anlıyoruz ki sirkemiz oluşmaya başladı. Daha sonra da daha minikleri böyle mutfakta göreceksiniz, tek tük. Yani gerçekten canlı bir organizma üretiyoruz. Benim ekşi maya videolarım da vardır. O da gerçekten çok zevklidir ekşi maya yapmak. Şimdi ortalama 15-20 gün sonra sirke anası oluştu, gayet kalın ve o da çökmeye başladı. 4. aşamamızda sirke anası oluştuktan sonra onun çökmesi. O da çökecek ki biz sirkemizi süzelim. Şöyle iyice size göstermek istiyorum ki videomu izleyerek sirke kurduğunuzda her bir noktayı, aşamayı videomdan görün, izleyin. Diğeri yukarıda henüz ama şöyle ufacık bir salladım, o da çöktü dibe. Şu anda size gösteriyorum sirke analarını ama süzme işlemlerini sabah yapacağım. Şu an akşam gün ışığında yapmak istiyorum.
Gayet sağlam, sağlıklı sirke analarımız oldu. Biraz daha beklersek çok daha da kalın olabilirler. Hatta ikinciyi üçüncüye yapıyor. Eğer sirkeyi güzel kurmuşsak ve iyi ilerlemişse posası durduğu müddetçe sirke anası yapıyor. Şimdi dediğim gibi ertesi gün artık sirke analarını alacağız. Nasıl saklanacağını da şimdi size anlatacağım ve sirkelerimizi süzeceğiz. Gelelim oluşan sirke anasını nasıl saklayacağız, nereye koyacağız mevzusuna. Biraz çok gösterdim, artık yırtacağım neredeyse anaları. Bu daha kalın ama daha büyük kavanoz ya, meyvesi daha fazlaydı. O kadar güzel bir şey ki bunu 5-6 parçaya bölüp öyle de saklayabilirsiniz, sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ben sirke analarımı gördüğünüz gibi bir kaba koydum. Daha önceki videolarımda da cam kavanoza koymuştum. İkisini alıyorum kaba ya da dediğim gibi cam bir kavanoza alıyorsunuz. Üzerine su koyacağım, içme suyu. Eğer kısa bir sürede 10-15 gün içinde, 20 gün içinde bir sirke daha kurmayı planlıyorsanız bunu böyle buzdolabına koyun. Ama çok uzun süreli tutmak istiyorsanız buzluğa koymalısınız. Buzluktan çıkardığınız sirke anası oda ısısına geldikten sonra kullanabilirsiniz. Şimdi artık son adımımız, yani sirkeyi süzme adımı. Tülbentten de süzebilirsiniz. O zaman daha böyle posasız, hemen ilk adımda daha da duru bir sirke elde etmiş olursunuz. Şimdi süzdükten sonra da cam sürahimi alıyorum. Şimdi size aslında anında yaparken seslendirmek istiyorum ama her an ortam müsait olmuyor. Ola ki bir adım ya da bir şeyi unuttuysam söylemeyi, lütfen videonun yorumlarında sorun. Güzelce kapatıyorum. Bu yaptığımız 3 kilo elmadan 5 litre sirke yapmışım. Yaptığım kavanozlar belli ya, süzdüklerim. Hepsinin litresi de belli. Topladım. 5 litre mis gibi sirkem oldu. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten başlıkta da yazdığım gibi sirke yapmayan kalmamalı. Ben çalışıyorum, her gün karıştıramam, unuturum Buket Hanım dediğinizde de hiç sıkıntı yok. 2 günde, 3 günde bir de karıştırabilirsiniz ama her gün ya da sık sık karıştırırsanız daha çabuk çökecektir meyveler. Bir de tekrar ediyorum, bazen videoyu atlıyorsunuz arkadaşlar. O zaman püf noktaları kaçıyor. En önemlisi meyvelerin üstte kalıp küflenmemesi. Ona göre karıştırın işte. Her evin durumu farklıdır. Elmalar çökene kadar biraz ilgileneceksiniz. Ondan sonra koyun kenara, gerisi geliyor zaten. Bu yaptığım sirkeler o kadar yumuşak ki her sabah suya 1 tatlı kaşığı kadar karıştırıp mutlaka için derim. Ya da yemek aralarında için. 1 yemek kaşığı bana da bazen çok geliyor ama tatlı kaşığı çok güzel oluyor. O gayet yeterli. Hem de her gün için sizi bıktırmaz. Ya da akşam yatmadan önce böyle ballı güzel bir sirke yaptıysanız yine suyunuza 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı ilave edin. Hem boğazımızı hem vücudumuzu temizler, hem de kilo vermek isteyenler için de müthiş bir zayıflama yardımcısı üründür sirke. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, bir kalp bile olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de lütfen işaretleyin, tümü diye etkinleştirin. O zaman bütün sağlıklı ve güzel tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. Şu anda sirkeyi bardakta gösteriyorum. Nasıl tükettiğimi de şimdi göstereceğim. 1 bardak suya şimdi 1 tatlı kaşığı kadar
kendi yaptığımız mis gibi doğal sirkeden ilave ediyoruz. Tadı böyle varla yok arası ama faydası çok büyük olacak. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Benimle birlikte sirke yapılmayan ev kalmasın istiyorum. Kanalımda yüzlerce diyet kurabiye, diyet kek, pasta, börek, çörek var. Hepsine bakabilirsiniz. Oynatma listelerinde diyet tarifler kısmında mevcut. Şimdi soldaki dupduru olan tekrar süzdüğüm sirkem. Bakın süzmediğimi yine dibinde tortu var ve üzerinde sirke anası oluşmaya başladı. İnce bir tülbent ya da yine ince bir süzgeçten geçirirseniz pırıl pırıl cam gibi sirkeleriniz olacak. İşte böyle. Ben bunu bıraktım. Bu diğerini süzmüyorum. Tekrar sirke analarım olsun. İsteyen yakınlarıma vereceğim çünkü. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.